Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Deniz Föş. Bugün ikinci defa karşınızdayım. Dediğim gibi insan hayatta devamlı yeni şeyler denemeli. Ben de artık daha sık ve daha kısa video çekmeye çalışıyorum. Biraz önceki videomda Fed'in nasıl kafaları karıştırdığını ve Türkiye Merkez Bankası'nın işini zorlaştırdığını anlatmıştım. Dün yine önemli, en azından biz ekonomistler açısından önemli bir olay oldu. OECD, Gelişmiş Ülkeler Kalkınma Teşkilatı. OECD işte ya. Yeni tahminlerini yayınladı. 2023'ün biraz daha iyimser bunlar. Ama hala çok büyük riskler var. Türkiye için de tahminlerini yineledi. 2020'de resesyon umulandan daha sığ geçecek ama 2021'de de büyüme tepkisi zayıf olacak. Bence bunlar daha akılcı tahminler. Ve en son olarak da OECD'nin altını çizdiği önemli riske gelmek istiyorum. Ya toparlanıyoruz, toparlanmasına da yani hastanın ayağa kalkmasıyla hastalıktan önce yaptığı gibi maraton koşması arasında çok büyük fark var. Adele kaybı yaşayacağız. Bu adele kaybının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hemen geçelim. Bakın her seferinde kapak hazırlıyorum artık. Değil mi? Gördüğünüz gibi gerçekten çok çalışkan bir YouTuber'ım ben. Bu arada dün tesadüfen elime bir haber geçti. İşte dünyada hangi YouTuber ne kadar para kazanıyor diye. İsveçli bir arkadaşımız video game oyunları oynayarak senede 15 milyon dolar kazanıyormuş. Odin ona 5 mislini bahşetsin. Bizde de isim vermeyi alınırlar veyahut da bilmiyorum yani. Ama önemli olan şu, 35'ten fazla ülke var. Hepsine baktım. Hiçbirinin içinde para kazananlar arasında ekonomistler ya da finansçılar yok. Ya ben yanlış meslekteyim ya da ilk defa ekonomist olarak en çok para kazanan YouTuber'lar listesine gireceğim. Tabii ki tercihi siz yapacaksınız. Seyrederseniz trafik çoğalır, seyretmezseniz daralır. Evet, kısaca özetleyelim OECD ne demiş. 2020'de resesyon ilk Haziran tahminimize nazaran daha sığ olacak. Yani o kadar kötü olmayacak. 2021'de toparlanma başlıyor. Burada soru işaretlerim var. Ama ve bunu bütün kurumlar söylüyor. Bu V şeklinde toparlanma tartışmasında sonuna noktayı koyacak açıklama. Dünya 2022 sonundan önce normale yani pandemi öncesine dönemiyor. Niye bu tahminler değişmiş? Artık ikinci dalganın geleceğini kabul ediyorlar. Bunu varsayımlarına koymuşlar. Fakat diyorlar ki merak etmeyin nasıl olsa hükümetler para dağıtır, merkez bankaları da para basar, atlatır gideriz. Ama gelişmekte olan ülkeler için çok daha karamsar bir görünüm çizmişler. Pek çok ülkenin 2020 tahminleri bu sene yukarı revize edilirken önde gelen gelişmekte olan ülkeler için durum kötüye gidiyor. Türkiye bunlar arasında değil. 2020 yılında Haziran'da tahmin edilenden daha az daralacağız. Ama 2021 yılında da toparlanamıyoruz. Ve en son olarak da eğer vaktim kalırsa kendim 20 dakikaya sınırladım. Onu 15 dakikaya ve 10 dakikaya indireceğim. Size söz veriyorum. Orta vadede kalıcı hasarlar görmemiz ihtimali çok yüksek. Şimdi arkadaşlar ilk önce size OECD tahminlerini İngilizce grafiksel olarak göstereyim. Çin başta bütün gelişmiş ülke yani Çin gelişmekte olan ülke özür dilerim ama Çin ve bütün gelişmiş ülkelerde büyüme tahminleri yukarı revize edildi. Yani Çin'in bu sene dahi %2 büyümesi bekleniyor. Amerika, Avrupa bölgesi, Japonya, UK, Büyük Britanya vesaire filan daha az daralacak. Ama en alttaki satırlara bakın. Hindistan %10 daralıyor. Meksika %10 daralıyor. Güney Afrika bitmiş abi. Bitmiş. %12 daralıyor. Ve genelde gelişmekte olan ülkeleri çıkarttığınız zaman, Çin'i çıkarttığınız zaman gelişmekte olan ülkeler çok daha geç toparlanıyorlar. Neden böyle yapmış OECD? Dediğim gibi bir olumsuz tarafta artık Covid'de ikinci dalganın başladığını kabul ediyorlar. Bakın dün akşam Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca çok iyimser konuştu. İşte aşı geliyor dedi, deniyoruz. Sene sonunda muhakkak aşı bulunacak ve bu salgını da sonlandıracağız dedi. Ben tıp uzmanı değilim.
Fahrettin Bey'e de saygım sonsuz ama başka bir kaynakta böyle bir şey okumadım. Yani aşı 2021'in ortasından önce dağıtılamaz. Keşfedilemez demiyorum, dağıtılamaz. Dolayısıyla salgın devam edecek. Bu da tabii ekonomiye çok çeşitli hasarlar verecek. OECD bunu kabul ediyor. O zaman niye şey yaptın diyorsun, yani tahminlerini yukarı çektin? Diyor ki gördüğümüz şu, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu birinci mali destek paketi istihdam sorununu çözdü. İnsanlara çalışmasalar cebine para koydunuz, onlar da harcadılar. Onlar harcayınca olması gerekenden daha az fabrika ve iş yeri kapandı ve ekonomi çok hızlı bir toparlanma sergiledi. Avrupa'da da geçici işsizlik ödenekleri 2021'e kadar birçok ülkede uzatıldı. Bir de onlar ortak borçlanma ve destek paketi açıkladılar. Onun da manevi, psikolojik bir etkisi var. Onlar da umulandan daha çabuk toparlanıyorlar. Ve diyor ki OECD, yani tamam belki yine ekonomileri kapatmak gerekecek ama fark etmez. Çünkü nasıl olsa merkez bankaları para basıyor. Hükümetler de bunları ucuzdan borçlanıp işsiz kalanlara ya da evine kapanıp çalışamayanlara veyahut da batan KOBİ'lere destek olacaklar. Tabii işte burada ben olayı sorgulamaya başlıyorum. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin çok zengin bir ülke, Güney Kore, Tayvan zengin ülkeler bunlar tarafından yapılabilir bir şey. Amerika Birleşik Devletleri, yani Fed 13 trilyon değil 130 trilyon bassa ne olur? Millet yine dolar alıp satacak. Onlar için bu doğru ama gelişmekte olan ülkeler için mesele bu kadar basit değil. Onlar istedikleri kadar para basamazlar. İşte bastıkları zaman Türkiye'de olduğu gibi oluyor. Başımıza gelenleri görüyorsunuz. Her haftada bir döviz pat diye yukarı çıkıveriyor. Hop! TCMB müdahale ediyor ama sonuçta ne oluyor? Özel sektör önünü göremiyor. Vatandaş artık finansal birikimlerini banka, çok özür diliyorum. 30 dakika video çektim. Böyle. Yine bu videoları sarhoş olarak çektiğime dair tevatürler yayılsın, şanım yürüsün diye artık böyle şeffaf olmayan bardaklara geçtim. Su içiyorum tabii ki. Ah yarasın. Evet. Gelişmekte olan ülkeler için durum bu değil. Dolayısıyla OECD'nin bu konudaki 2020 tahminlerine katılıyorum ama 2021'de açıkçası bir düzelme beklemiyorum. Ben gelişmekte olan ülkelerin çok uzun süre eski haline gelemeyeceği korkusu ve kaygısı içindeyim. Ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki refah ve kişi başı gelir makasının da çok uzun süre daralmayacağı düşüncesindeyim. Şimdi gelelim Türkiye tahminlerine. Eminim bugün basının hepsini tanımadım ama bu tahminlerde hükümete yakın basın organları 2020'ye, hükümete muhalif olanlar 2021'e önem vermiştir. İyi haber şu, bu sene 4,8 civarında bir milli gelir daralması bekleniyordu ve IMF de %5 civarında bekliyordu. Bu %2,9'a düşürüldü. Tabii bu da kötü, yani hepimizin geliri daralacak ama yani daralma yarıya indirilmiş. İlle ve lakin 2021 yılında sadece 3,9 büyüyeceğiz. Bunu aldığım kaynak hükümete yakın bir kaynak. Dolayısıyla bir önceki tahmini söylemiyor ama 4'ün üstündeydi diye hatırlıyorum. Ama ben bunları çok daha akılcı buluyorum. Evet. Yalnız hükümetin verdiği destekler ve merkezin sonsuz para basması, bir de bankaların kafasına tabanca dayanarak kredi vermeye zorlanmaları sayesinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama hissedilmedi. Toparlanma hissettik. Üçüncü çeyrekle ilgili tahminleri okuyorum. İkinci çeyreklik kadar olmasa dahi bir büyüme olacak. Ya da en azından ekonomi bir önceki çeyreğe göre ve bir yıl öncesine göre daralmayacak diyenler çoğunlukta. Dördüncü çeyrek herkesin kafasını karıştırıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası az da olsa bir parasal sıkılaştırma yaptı ve bankalar kredi faizlerini çok hızlı yükselttiler. İhtiyaç kredilerinde faiz %18'i aşmış.
Ben kendi birikimlerim beste olduğu için hiç aldırmıyorum ama e, mevduat faizi nedir diye tanıdığım bir iki bankacı dostumla konuştum. E, Büyük bankalar 11-12 brüt veriyorlar. Bana söylenen, ben açıkçası duymadım. Umarım da kimsenin günahını almıyorum. Daha küçük ölçekli bankalar %13,5'a kadar mevduat faizi veriyormuş. Tabii mevduat faizlerinin yükselmesi tasarruf yapanlar açısından iyi ama yani mevduat maliyet, kredi kar. Eğer mevduat 13 olursa kredi de 18'in, 17,5, 18'in altında olmaz. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Şimdi tabii burada maksadım Türkiye ekonomisi değil, dünyayı bekleyen geleceği anlatmak. Açıkçası ben IMF'nin de buna benzer tahminler yayınlayacağını düşünüyorum. Onlara çok katılamıyorum. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi dünyada artık bir teşvik bıkkınlığı başladı. Parasal teşvikler devam etse de faydalı olmuyor. Gördüğünüz gibi S&P 500'e gidiyor para. Ama Amerikan ekonomisine girmiyor. Fed'in şirketler için açtığı fasilite, imkan kullanılmadı. Çünkü şirketler iş yapamıyorlar. Niye borçlansınlar? Şimdi OECD diyor ki yani eğer salgın çok kötüye giderse hükümetler işte daha fazla insanların cebine para koyarlar diyor. Bu doğrudur. Ama şöyle bir sorun var. OECD de bunu söylüyor. Bu teşvikleri erken çekmenin de riski var, geç çekmenin de riski var diyor. İşte burada da sorun başlıyor. Yani Fed nasıl kahin değilse hükümetler de kahin değil. Onlar da kendilerine gelen ekonomik öneriler üzerine politika yapıyorlar. Eğer dünya ekonomisinde büyük ülkeler tamam artık ekonomi toparlandı diye istihdam ödeneklerini keserler, KOBİ'lere destekleri keserler veyahut da diğer bütçe harcamalarını azaltırlarsa o zaman iki dipli resesyon yaşarız. Ve şunu hatırlatayım size, elimizde Amerika'dan veri var. Yani istihdam son aylarda artıyor ama daha epidemide kaybettiklerinin %50'sini geri alamamışlar. Bu dünyanın her yerinde böyle, Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla erken çekme riski ki bu Japonya'nın tarihine bakın. Tam toparlanıp deflasyondan kurtulacakken hükümet ya bizim borcumuz çok fazla tasarrufa geçelim demiş. KDV'yi arttırmış ve ekonomi yeniden çöküntüye girmiş. Bu çok ciddi bir risk. Öteki risk daha da kötü. Bu hatadan kaçınmak için ya ekonomi toparlansa da biz bir süre daha yani araba 180 ile gidiyor ama biz gaza biraz daha basalım ya da çocuk maşallah bayağı besili ama biz yedirmeye devam edelim şeklinde bir anlayış benimseyerek teşvikleri uzatabilirler. O zaman da karşınıza zombi şirketler ve borçlanmış, çok aşırı borçlanmış şirketler sorun çıkıyor. Dün kaynağı hatırlayamıyorum ama Amerika'daki şirketlerin %20'sinin zombi olduğu, yani sadece kredi ve parasal teşvikle ayakta durduğu, kendi haline bırakırsanız iflas edeceği söyleniyor. Güvenilir bir kaynaktı. Çok özür diliyorum hangisi olduğunu hatırlamadığım için. Türkiye'de mesela Euler Hermes'in bu konuda tahminleri var. 2020-2021 yılında iflaslar %30 civarında artacak diyor. İşte siz iflas olmasın diye şirketlere bol blamaç para dağıtırsınız. Bunların içinde aslında artık doğal hayatını tamamlamış olanlar da ölmüyorlar. Ve ne oluyor? Yani bu orman gibi. Eğer yaşlı ağaçlar devrilip ötekilerine gübre olmazsa genç ağaçlar büyümeye fırsat bulamaz. Artık inovasyon olarak, misyon olarak görevini tamamlamış şirketler maalesef batacak ki ülkenin sınırlı istihdam, finansal ve bütçe kaynakları yeni, daha hızlı ve gelecekte bize daha fazla katma değer yaratacak şirketler aktarılsın. İşte teşvikleri çok uzun süre tutarsanız bunlar gerçekleşmiyor. İkinci riskte Fed'in 2008'de yaptığını gördük. Bol para bastı. Yıllarca para var. Ne oldu? Hiçbir sorun çözülmedi. Tamam doğru dünyayı felaketten kurtardık. Ama bunun karşılığında özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir borç dağı ulaştı. Ve o borç da bu sene pandemi yüzünden daha da arttı. Artık dünyanın milli gelirinin 3-3,5 misli kadar bir borçtan bahsediyoruz.
Ve bunların çoğu yerel para birimi cinsinden değil. Herkes dolar ve euro borçlanıyor. Bu borçlar hangi ekonomik büyümeyle ödenecek? Hangi dolar endeksi faiz tahminlerinde ödenebilir? Sorularına kimse cevap bulamıyor. Dolayısıyla bu yolun sonunda enflasyon patlaması bekleyenler de var. Teşviklerin çok uzun sürmesi halinde. Teşviklerin erken çekilmesi halinde seri iflaslar ve gelişmekte olan ülkelerde kriz bekleyenler de var. Ama ne olursa olsun şu gerçeği OECD de vurguluyor, katılıyorum ve bununla kapatacağım. Dün The Economist'te de bir araştırma vardı. Latin Amerika'da fakir bir çocuğu bir sene sanal eğitime zorlamak veya imkanları yetersizse yetersiz eğitim almaya zorlamak o kişinin ömür boyunca kazanacağı parayı 15 bin dolar azaltıyor. Yani kişiyi daha çocuktan fakirliğe mahkum ediyorsunuz. Türkiye'de de açıkçası durum budur. Dün CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dinliyorum. 3 milyon okula giden çocuğu olan 3 milyon hanede internet yok. 800 bin hanede televizyon dahi yok. Tabii bu şartlar altında sanal eğitim zorunlu. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama fırsat eşitliğini nasıl sağlayacaksınız? Hükümetin bunu çok iyi düşünmesi lazım. İkinci sorun da özel sektöre yatırım yapmıyor. Bakın arkadaşlar, herkesin dilinde aynı laf. İşte sanayi 4, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti. Tamam ama bunların üretim sahasına geçmesi için yatırım yapmanız lazım. Yani 80'lerde kurulmuş fabrika yapay zekayı sokamazsınız ki çünkü herkes analog, her şey analog. İnsanlar da analog. O yüzden bu bahsedilen teknolojileri üretime entegre etmek ve verimliliği arttırmak için yatırım yapmak zorundayız. Ama kimse yatırım yapmıyor. Niye yapsın? Ciro elde edemiyor ki. Bu Türkiye'de de bir sorun. O zaman şöyle bakalım manzaraya. Bir, ya zombi şirketlerin yaşaması ya da gereksiz yere yaşayacak şirketlerin iflas etmesi riskiyle karşı karşıyayız. İki, dünyanın her yerinde çocuklar yeterli eğitim alamadıkları için ileride iş gücüne katıldıklarında verimlilikleri düşüyor. Bu tabii ailenin maddi durumuna göre değişir ve gelir adaletsizliğini de arttırır. Üçüncüsü, özel sektör artık sabit sermaye yatırım yapmıyor ve belki 1-2 yıl daha yapmayacak. Çünkü kapasitesi atıl. Dolayısıyla dünyanın ilerideki verimliliğinden ve büyümesinden çalıyoruz. Ve bütün bu söylediklerim Türkiye için iki misli daha gerçek. Bizde zaten eğitim kötüydü. Sanal eğitimde gençlere kolaylık diliyorum. Bizde zaten özel sektöre yatırım yapmıyordu. Bu şartlar altında hiç yapamaz. Yapmaz daha doğrusu. Yapması için bir neden yok. Ve işte OECD'nin de dediği gibi tamam bu sene ufak bir resesyonla atlatırız ama önümüzdeki senelerde de büyüme asla o şaşalı 2010'ların başındaki döneme dönmez. Açıkçası iyi haber kisvesi altında çok sayıda kötü haber içeren bir OECD raporu izledik. Bunu IMF raporunda teyit edeceği düşüncesindeyim. Sevgili arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederken bir kez daha promosyonumu yapıyorum. Benim için Real Turkey İngilizce kanalı bir misyon. Çünkü Türkiye'den kendimi tarafsız olarak görüyorum. Siz katılmayabilirsiniz. Tarafsız görüşlerin İngilizce konuşan dünyaya yayılmasını istiyorum. Yine bu amaçla bir de web sitemiz var. O da www.paturkey.com. Orada da Türkiye hakkında gerçek bilgileri İngilizce konuşan dünyayla paylaşıyoruz. Eğer vaktiniz varsa bir göz atmanızı dilerim. Ama her şeyden önce lütfen, ortalıkta virüs çok kötü. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat. Elden geldiğince de evden çıkmamak. Sağlıklı kalalım. Çünkü hayatta yapabileceğimiz en büyük yatırım kendi sağlığımızı korumaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.